İstanbul'un Asya kıyısında, yani Kadıköy tarafındaki semtlerin adlarını araştırdığımızda karşımıza İstanbul-Bağdat tren yolu çıkar. Müttefiğimiz Almanlarla birlikte yaptığımız bu tren yolunda raylar döşenmeye başlandıktan sonra orada pek çok semt adı görürüz. Onlardan biri Cadıbostanı. Cadıbostanı diye bir yer vardır. Siz Cadıbostanı'nı Caddebostanı olarak bilirsiniz. Caddebostan deniyor günümüzde. Aslında onun adı Cadıbostanı'dır. Yine bu tren yolu boyunca ortaya çıkan semtlerden biri de Mehmet Münif Paşa'nın konağından alırdı adını. Mehmet Münif Paşa tren istasyonunun arkasına bir konak yapar. Geniş bir arazisi vardır konağının ve o bölge adını Mehmet Münif'in evinin bahçesine koyduğu bir heykelden alır. Heykel zürafa heykelidir. Mehmet Münif Paşa'nın bahçesine koyduğu zürafa heykelinden dolayı bütün o semtin adı Zürafalı Bahçe'ydi. Zürafalı Bahçe. Tabi İstanbul'da bugün böyle bir semt adı yok. Mehmet Münif Paşa'nın konağı günümüzde Erenköy tren istasyonunun arkasındaydı ve o bölge Göztepe olarak bilinen semte kadar Mehmet Münif Paşa'nındı. Ve adı Zürafalı Bahçe. Zürafalı Bahçe. Duymadınız değil mi? Tabii duymazsınız. Çünkü orada bir futbol takımı kurulmadı. Sahi, Fenerli Bahçe'yi kim hatırlayacaktı ki? Ve Mehmet Münif tarihimizde ilk bilim dergisini çıkaran insandır. 1862 yılında Mecmua-i Fünun adlı bir bilim dergisi çıkarmıştır Mehmet Münif. İstanbul Oyuncak Müzesi'ne gelenler müzenin sokağında 3 tane zürafa heykeli görürler. Anlamazlar, sorarlar neden zürafa heykeli? Anlattım. O bölgeye ilk konağı Mehmet Münif yapmıştı. Zürafa heykeli koymuştu bahçesine. Zürafalı Bahçe. Ve ben İstanbul Oyuncak Müzesi'nin sokağına her gece girdiğimde birer sokak lambası olan o zürafaların altında dururum. İlk bilim dergisini çıkaran Mehmet Münif'e seslenirim. Teşekkürler Mehmet Münif. Bilginin ışığı hala karanlığı aydınlatıyor.